Merhabalar. Bugün elimizde öyle bir kitap var ki sayfalarını çevirdikçe insan ruhunun en derin, en karanlık çatışmalarına tanık oluyorsunuz. Canlı, nefes alan bir psikoloji kitabı adeta. Ve bu kitabın yani vakamızın baş kahramanı da Fyodor Dostoyevski. Peki bu karmaşık vakayı kimler mi inceliyor? Alanının üç devi Sigmund Freud, Alfred Adler ve Carl Jung. Hadi o zaman bu zihnin derinliklerine dalalım ve bakalım bu kitap bize neler fısıldayacak. Analizimize başlarken gelin temel bir prensipte anlaşalım. Edebiyat, aslında insan ruhunun masaya yatırdığımız dev bir laboratuvardır ve Dostoyevski gibi yazarlar da bu laboratuvarda insan doğasının en tehlikeli, en karanlık deneylerini yapmaktan zerre kadar çekinmeyen o gözü pek bilim insanlarıdır. Peki, kitabımızın ana karakteri Dostoyevski'yi bu kadar ilgi çekici kılan şey ne? Onu bir asırdan fazladır psikologların ve okurların zihninde bir muammaya dönüştüren şey ne? İşte şimdi bu muammanın katmanlarını tek tek aralamaya başlıyoruz. İşte bakın, muammanın kalbi tam olarak burada atıyor. Bir yanda kim var? İnsan ahlakı, vicdan ve inanç üzerine belki de tarihin en derin analizlerini yapan o büyük ahlakçı. Diğer yandaysa kumar masalarında servetini tüketen, kendi tabiriyle günahlarının farkında olan bir adam, bir günahkar. Akıl almaz soru şu, bu iki zıt kutup aynı bedende nasıl bir araya gelebildi? Psikanalizin babası Sigmund Freud, bu karmaşık kişiliği anlamak için onu dört temel parçaya ayırıyor. Yaratıcı sanatçı, nevrozlu hasta, ahlakçı ve günahkar. Freud'un asıl merak ettiği şey şuydu. Bu dört yüzden hangisi direksiyondaydı? Hangisi diğerlerini yönetiyordu, yoksa hepsi kaçınılmaz bir bütünün parçaları mıydı? Ve kitabımızın ilk bölümünü açıyoruz. Sahneye ilk uzmanımız Sigmund Freud çıkıyor. Freud'a göre Dostoyevski muammasının anahtarı çok derinlere gömülmüş travmatik bir geçmişte, yani baba katilliği arzusunda saklı. Evet, yanlış duymadınız. Freud'un analizini tam olarak kavrayabilmek için onun temel taşı olan bir kavrama bakmamız lazım, Oedipus kompleksi. Bu ne demek? En basit haliyle bir erkek çocuğun babasını bir rakip olarak görmesi, ondan nefret etmesi ve hatta bilinç dışında onun ölümünü arzulamasından kaynaklanan o ezici suçluluk duygusu. Freud için neredeyse bütün nevrozların çıkış kapısı burasıdır. Peki, teori bu. Şimdi gelin bunu Dostoyevski'nin hayatıyla birleştirelim. Freud bu zaman çizelgesine baktığında taşların tıkır tıkır yerine oturduğunu görüyor. Bakın çocukken ölüm benzeri nöbetler geçiriyor. Freud'a göre bu babaya karşı duyulan o bastırılmış nefretin bedensel bir çığlığı. Sonra ne oluyor? 18 yaşında babası gerçekten de vahşice öldürülüyor. Yani o bilinç dışındaki korkunç arzu gerçeğe dönüşüyor. İşte o an her şey değişiyor. Suçluluk duygusu öyle bir boyuta ulaşıyor ki o basit nöbetler artık bir kendini cezalandırma ayinine, yani şiddetli sara krizlerine dönüşüyor. Ve işte Freud'un nihai teşhisi, her şeyi özetleyen o cümle. Dostoyevski'nin hayat boyu çektiği acılar, kumar tutkusuyla kendini sürekli cezalandırması, eserlerindeki o inanılmaz derin suçluluk teması, Freud'a göre hepsinin kaynağı tek bir şeydi, babasının ölümünü arzulamanın ve bu arzunun gerçekleşmesinin yarattığı o devasa, o bilinç dışı kabahatlilik duygusu. Freud'un analizi gerçekten çok güçlü, değil mi? Ama bu psikoloji kitabında daha okunacak çok sayfa var. Şimdi bambaşka bir soru soralım. Belki de Dostoyevski'yi hareket ettiren motor, geçmişe dönük bir suçluluk değil de geleceğe yönelik bir hırstı? Ya onu yakan ateş bir günahın bedeli değil de ulaşılmak istenen bir hedefin ateşi ise? Kitabımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Burada ikinci uzmanımız Alfred Adler ile tanışıyoruz. Adler, Freud'un tam tersine dürbününü geçmişe değil, bireyin gelecekteki hedeflerine ve onu ileri iten o içsel savaşlara odaklıyor. Adler'in Dostoyevski analizinin tam merkezinde işte bu tek kelime yatıyor, sınır. Düşünsenize, Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un eline baltayı alması, Karamazov kardeşlerin her şey mubah mıdır diye sorması, Dostoyevski ve onun yarattığı karakterler sürekli olarak insan olmanın, ahlakın ve toplumun sınırlarında gezerler. Onlar için hayat, bu sınırları zorlama cüretinden ibarettir. Ve işte tam da bu sınırlarda bitmek bilmeyen bir savaş yaşanır. Adler'e göre bu savaş içimizdeki iki temel güç arasındadır. Bir yanda Raskolnikov'u bir Napolyon olabileceğine inandıran o yakıcı güçlü olma isteği var, diğer yanda ise bizi birbirimize bağlayan, sevgi ve şefkatten doğan o sıcacık topluluk duygusu.
Dostoyevski'nin dehası da işte bu iki güç arasındaki o korkunç gerilimi, o trajediyi kusursuz bir şekilde resmetmesidir. Şimdi teşhis odasından şöyle bir çıkalım ve manzaraya daha yüksek bir tepeden bakalım. Üçüncü ve son uzmanımız Carl Jung, tartışmayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. O, sadece Dostoyevski'yi değil, onun sanatının kendisini, o sanatın doğduğu o gizemli kaynağı analiz ediyor. Jung'a göre sanatı ikiye ayırabiliriz ve bu ayrım Dostoyevski'yi anlamamız için anahtar niteliğinde. Psikolojik yaratım, hepimizin bildiği, anladığı insan deneyimlerini anlatır. Aşk, ihanet, aile sorunları falan. Ama görümsel yaratım bambaşka bir yerden, çok daha derinlerden gelir. O, sadece yazarın kişisel hayatından değil, insanlığın ortak hafızasından, yani kolektif bilinç düşünden beslenir. İşte bu yüzden tuhaftır, kaotiktir, yoruma muhtaçtır. Şimdi siz düşünün, Dostoyevski'nin eserleri hangisine daha yakın duruyor? İşte Jung'un Dostoyevski'ye koyduğu teşhis tam olarak bu. O bir görümsel sanatçı. Yani Dostoyevski sadece kendi kişisel dertlerini, nevrozlarını yazmıyordu. O adeta bir medyum gibi insanlığın binlerce yıllık ortak rüyalarını, korkularını, arketiplerini kanalize ediyordu. Onun romanları tek bir adamın değil, bütün bir insanlığın ruhunun haritasıydı. Evet, psikoloji kitabımızın son sayfalarına yaklaşırken 3 farklı uzman görüşünü de masaya yatırdık ve şimdi kaçınılmaz olarak o nihai soruyla yüz yüzeyiz. Dostoyevski kimdi? Freud'un dediği gibi geçmişinin esiri bir nevrozlu hasta mı? Adler'in ima ettiği gibi sınırları sonuna kadar zorlayan bir arayıcı mı? Yoksa Jung'un öne sürdüğü gibi insanlığın ortak ruhuna seslenen bir kahin mi? Gelin bu tabloya bakalım. Üç devin bakış açısını tek bir karede özetliyor. Freud, geçmişin yaralarını deşen bir arkeolog gibi Dostoyevski'yi bir nevrozlu hasta olarak görüyor. Adler, geleceğe bakan bir stratejist gibi onu sürekli sınırdaki bir arayıcı olarak tanımlıyor. Jung ise bambaşka bir yerden bir mistik gibi yaklaşıyor ve onu insanlığın ortak ruhuna bağlanan görümsel bir kahin olarak görüyor. Aynı adam, üç farklı gerçeklik. İnanılmaz değil mi? Bugün birlikte sayfalarını çevirdiğimiz bu psikoloji kitabı bize sadece Dostoyevski değil, aynı zamanda sanata ne kadar farklı gözlerle bakabileceğimizi de gösterdi. O yüzden bu analizimizi zihninizi biraz kurcalayacak bir soruyla bitirelim. Elinize alacağınız bir sonraki büyük romanda sayfaların arasında yazarın kişisel şeytanların fısıltılarını mı duyacaksınız, yoksa hepimizin ruhunda yankılanan o ortak rüyaların görkemini mi arayacaksınız? Cevap artık sizin bakış açınızda saklı.